Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şekli gerçekten çok farklı, sofralarınızı süsleyecek ve her evde bulunabilen basit malzemelerle hazırlayabileceğiniz, dokusu yumuşacık, nefis bir poğaça tarifi hazırlayacağız. Bu güzel tarifimin hiçbir detayını kaçırmadan izlemenizi tavsiye ederek tarifimin yapımına başlıyorum. Hamurum için ilk olarak 1 su bardağı ılık sütü yoğurma kabıma alıyorum. Üzerine 1 su bardağı ılık suyumu ekliyorum. 1 paket instant kuru maya ve 2 yemek kaşığı toz şekerimi de ekleyerek maya ve şeker eriyinceye kadar güzelce karıştırıyorum. Ve şimdi önceden elemiş olduğum 4,5 su bardağı unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı da tuz ekledim. Ve hamur yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Hamurum yoğunlaştıktan sonra spatulayı kenara alarak elimle yoğurma işlemine devam ediyorum. Bu aşamada önceden eritmiş olduğum 2 yemek kaşığı tereyağımı da hamuruma ekleyerek hamurum özlü bir kıvam alıncaya kadar elimle yoğurmaya devam ediyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Ve tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmına detaylı bir şekilde ekliyor olacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Ve şimdi hamurum yumuşak, ele yapışmayan güzel bir kıvam alıncaya kadar yumruklaya yoğurmaya devam ediyorum. Toparlamış olduğum hamurun üzerine bir streç film ve temiz de bir bezle kapatarak oda sıcaklığında 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. Hamurunuzu ılık bir odada üzerine güzelce kapatarak mayalandırmanızı tavsiye ediyorum. Yeterli sıcaklıkta olmayan hamur istediğiniz gibi mayalanmayacaktır. Şimdi masamın üzerine biraz un serpiştirerek mayalandırmış olduğum hamuru masamın üzerine alıyorum. Hamurumun içerisi göz göz kabararak o kadar mükemmel bir şekilde mayalandı ki size de hamurun kıvamını daha yakından göstermek istiyorum. Hamurum gerçekten tam da istediğim kıvamda mayasını aldı. Şimdi hamurumu kenarlarından içe doğru katlayarak yuvarlak bir formda toparlıyorum. Ve toparlamış olduğum hamuru bir hamur kesme aparatı ile 12 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Kesmiş olduğum hamur parçalarını avuç içimde bu şekilde yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Ve burada bezelerimin hepsinin eşit büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. Hamur parçalarının hepsini hızlı bir şekilde bezeleyerek kenara kaldırıyorum. Ve poğaçalarıma şeklini vermek için bezelerimi tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Açmış olduğum bezeyi kenarından ileri doğru ittirerek rulo halinde sarıyorum. Ve sarmış olduğum ruloyu kenarlara doğru bu şekilde büyütmeye devam ediyorum. Ve ilk bezemi bu şekilde hazırladıktan sonra poğaçamın şeklini vermeye başlıyorum. İkiye katlamış olduğum hamurun uzun tarafını bu şekilde sarıp hamurun içerisinden geçirerek karşı tarafa atıyorum. Daha sonra kalan hamur ucunu da 8 şeklinde katladığım hamurun içerisinden geçirip ilk poğaçamın şeklini vermiş oluyorum. Ve şeklini vermiş olduğum poğaçamı yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum. Ve şimdi bütün bezelerimi açıp bu şekilde sararak rulolar haline getirdim. Sizlerin de daha iyi anlayabilmesi için poğaçamın şeklini nasıl verdiğimi bir kere daha göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde rulo şeklinde uzatmış olduğum hamurun uzun parçasını kısa parçanın ucundan sarıyorum ve ortasından geçirerek hamuru karşı tarafa atıyorum. Daha sonra ucunu 8 şeklinde katlayıp içinden geçiriyorum. Şekil olarak örgü poğaça modeline benziyor ancak örgü poğaça modelinden farklı olarak sadece tek parça hamurla şeklini verebileceğiniz, uğraştırmayan basit bir poğaça tarifi oluyor.
Hem herkesin evinde bulunan basit malzemelerle hem de yapımı oldukça keyifli bir poğaça tarifi oluyor arkadaşlar. Ben diğer poğaçalarımı da hemen hızlı bir şekilde hazırlamaya devam ederken sizlere de ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basarak benim için yorum kısmına ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Ve henüz kanalıma abone değilseniz şimdi ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum bu güzel tariflerden anında haberdar olmuş olursunuz. Ve şimdi poğaçalarımın hepsine şeklini verdikten sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime yerleştirdim. Ve şimdi üzerlerini temiz bir poşet ve temiz de bir bezle kapatarak oda sıcaklığında 40 dakika tepsi mayasının gelmesi için dinlenmeye bırakıyorum. Tepsi mayası gelen poğaçalarım 2 kat kabardı. Gerçekten muhteşem görünüyorlar. Şimdi önceden ayırmış olduğum bir tane yumurtanın sarısı ve 1 tatlı kaşığı sütü karıştırdım. Ve bu karışımı poğaçalarımın havasını indirmeden üzerlerine güzelce sürüyorum. Bu arada ben yumurta sarılarını sürerken fırınımı da ısınması için alt üst ayarda 200 derecede açtım. Yumurta sarılarını sürdükten sonra poğaçalarımın üstünü mavi haşhaşla süslüyorum. Sizler dilerseniz sade olarak veya çörek otu susamla süsleyerek de poğaçalarınızı hazırlayabilirsiniz. Poğaçalarım gerçekten daha şimdiden muhteşem bir görüntüye kavuştu bile. Şimdi hazırlamış olduğum poğaçalarımı önceden ısıtmış olduğum fırına pişmesi için götürüyorum. Poğaçaların altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi ilk sıcağı çıkmadan hem lezzet vermesi için hem de daha yumuşak olması için üzerlerine tereyağı sürüyorum. Sizler dilerseniz sürmeye de bilirsiniz ancak sürmenizi tavsiye ederim. Gerçekten muhteşem bir lezzet katıyor. Ve şimdi poğaçalarımın ilk sıcağı çıktıktan sonra iç dokusunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar poğaçanın dokusunun ne kadar yumuşak olduğuna bakar mısınız? Gerçekten puf puf muhteşem bir şekilde kabararak pişti poğaçalarım. Altı üstü nar gibi kızardı. Hemen bir tanesini bölüyorum. Görmüş olduğunuz gibi içinde kesinlikle hiçbir hamurlaşma kalmadı. Sünger gibi gözenekli bir şekilde pişti. Poğaçalara şeklini verirken bezelerimi önce merdane ile açıp rulo şeklinde sardığım için içerisi sünger gibi gözenekli bir şekilde havalanarak güzelce pişti. Hemen bir tanesini daha bölerek iç dokusunu sizinle paylaşmak istiyorum. Gerçekten lezzeti de görüntüsü kadar efsane, muhteşem bir poğaça tarifi oldu. Daha önce hiç denemediyseniz bu poğaça tarifini denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Sofralarınızı şekliyle süsleyecek, lezzetiyle beğenileri üstüne toplayacak muhteşem bir tarif oldu. Kanalımdan diğer poğaça tariflerine de ulaşmanız için açıklama kısmına linkini bırakıyor olacağım. Bir tarifin daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde de görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın, hoşça kalın.